Huzurlu Hayatım kanalından herkese selamlar. İnanılmaz derecede kolay ve çok lezzetli kete tarifi, kete yapımıyla karşınızdayım. Hayatımda yediğim en lezzetli kete tarifi oldu. Oklava ve merdane olmadan bile rahatlıkla yapabileceğiniz kete tarifini mutlaka tarifimle deneyin. Asla bu tariften vazgeçemeyeceksiniz. Ketelerim kat kat, her katı birbirinden lezzetli, kıyır kıyır, yiyenlerin tarif isteyeceği kadar lezzetli oldu. Bu arada memleketim Denizli ama Erzurumlu komşularım, Karslı arkadaşlarım çok oldu. Memleketimin her köşesinde inanılmaz lezzetler var. Tüm herkese selamlar deyip ben kete tarifime geçerken sizler beni nerelerden izliyorsanız değerli takipçilerimle tanışabilmek adına bir selam olur, bir emoji olur, yorumlar kısmına bırakıp kanalıma ücretsiz yapacağınız abonelikler beni çok mutlu eder. Hemen tarifime geçelim. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. İyi seyirler dilerim. Orta ateşte yanan ocağımın üzerine tava içerisine 100 gram tereyağı ve 1 çay bardağı sıvı yağımı alıp eritiyorum. Kontrollü bir şekilde 4 su bardağı unumu tavama alıp tahta kaşık yardımıyla yağ ve unun karışmasını sağlıyorum. Tahta kaşıkla tavamdaki unların üzerine ara ara bastırmak suretiyle unların topaklaşmasını önleyip başından hiç ayrılmadan 15 dakika rengi koyulaşıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. Unumuzu ne kadar güzel kavurursak lezzet o kadar artar. Ara ara tahta kaşığımdaki biriken unlarımı da tavamın içine alıp kavurmaya devam ediyorum. Unlarımın yeterince kavrulduğundan emin olduktan sonra soğuması için tavamdaki kavrulmuş unlarımı ayrı bir kaba alıyorum. Tava içerisinde kesinlikle bırakmayın. Tavanın sıcaklığı ile unlarınız yanabilir. Yoğurma kabıma 1 paket instant toz maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 2 su bardağı ılık süt. Su bardağım bu arada klasik 200 mililitrelik klasik su bardağıdır. Öncelikle şekerimin eriyerek mayamın aktifleşebilmesi için birkaç dakika karıştırıyorum. Sonrasında sırayla 2 adet yumurtamın beyazını yoğurma kabıma, sarılarını ise sonradan ketelerimin üzerine sürmek için ayırıyorum. Karışımın içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı sirke ve 1 yemek kaşığı tuz ilavesi yapıp karıştırıyorum. Sırayla kontrollü bir şekilde 6 su bardağı unumu yavaş yavaş dökerken bir taraftan spatula yardımıyla unumun tamamen malzemelerime karıştırıp yoğurma işlemine geçiyorum. 6 su bardak unun tamamını ilk etapta koymuyorum. Önce 3 su bardağı ekleyip karıştırıp kontrollü olarak geri kalan unlarımı ilave ediyorum. Bu unun markasına göre bir miktar azalabilir ya da artabilir. Yoğurduğumuz hamur çok katı olmayacak, kulak memesi yumuşaklığından daha yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak lezzet o kadar artar. Hamurumu yoğurma işlemi bittikten sonra kapağını kapatıp 1 saat dinlendiriyorum. Mayalanmış olan hamurumu tezgahımın üzerine bir miktar un serpiştirip tezgah üzerine alıp tekrar güzelce yeniden yoğuruyorum. Bu yoğurma işlemi ile hem hamurumuzun gazını almasını hem de hamurumuzun rahat bir şekilde açılmasını ve şekil almasını sağlamış olacağız. Yoğurarak rulo halde getirdiğimiz hamuru önce 2 eşit parçaya bölüp sonra da bölmüş olduğumuz 2 eşit parçaları da eşit parçalar halinde tekrar kesiyoruz.
200 gram tereyağı ve 1 çay bardağı sıvı yağı eritip kenara ayırıyorum. Keserek parçalara ayırdığımız hamurların her birini bezeler yapıp un serpiştirdiğimiz tezgah üzerine alıp üzerine örtüyorum. Portakal büyüklüğünde açmış olduğum bezelerimi 5 dakika dinlendirdikten sonra videoda gösterdiğim şekilde oklavayla açıyorum. Dilerseniz oklava yerine merdane de kullanabilirsiniz. Hamurumuzu açabildiğimiz kadar büyütüyoruz. Yufkamızı açma esnasında birbirine yapışmasını önlemek için üzerine ara ara un serpiştiriyorum. Açmış olduğum yufkamı üzerine un serpiştirdiğim sini üzerine yerleştirip hazırlamış olduğum tavandaki yağdan fırça yardımıyla yufkamın her yerine gelecek şekilde yağlıyorum. Sırayla tüm bezelerimi açıyorum. İkinci açmış olduğum yufkam da önceki yufkamla aynı büyüklüğe gelinceye kadar açıyorum. Açmış olduğum ikinci yufkamı üzerine yağ sürmüş olduğum bezemin üzerine yerleştirip kısa gelen kenarlarını elimle düzeltip alttaki yufkayla aynı hizaya getirip onun da her yerine gelecek şekilde fırça yardımıyla güzelce yağlayıp ve üzerine tavada kavurduğum un harcından yufkamızın her yerine gelecek şekilde serpiştiriyorum. Bu kavrulmuş iç harcının içerisine dilerseniz ceviz de ekleyebilirsiniz. Dövülmüş ceviz içi lezzete lezzet katıyor. Üçüncü yufkamı açtıktan sonra onu da yerleştirip üzerini yağlıyorum. Dördüncü yufkamı açtıktan sonra onu da yerleştirip üzerini yağlıyorum. Dördüncü yufkamız ketemizin son katıydı. Dikkatli bir şekilde tüm sinideki malzemelerimizi büyük ve çok sıkı olmayan rulo şeklinde sarıyoruz. Hazırlamış olduğumuz ruloyu eşit parçalar halinde beze büyüklüğünde, bezelerimizin büyüklüğü portakal büyüklüğünde olacak şekilde eşit büyüklükte kesip kesmiş olduğumuz parçaları videoda gösterdiğim şekilde alt tarafını ve üst tarafını kapatıyoruz. Hazırlamış olduğumuz içli bezelerimizi altını ve üstünü hafif unlayarak büyütüp fırın yağlı kağıdı yerleştirmiş olduğum tepsime diziyorum. Sırayla aynı işlemleri tüm bezeler için de tekrarlıyorum. Tüm bezelerime aynı işlemleri uyguladıktan sonra üzerlerine yumurta sarısını fırça yardımıyla sürüp çatalla şekil verip önceden ısıtılmış 170 derecelik fırınımda 15 ila 20 dakika altı üstü eşit kızarıncaya kadar pişiriyorum. Pişirme esnasında kontrol etmeyi unutmayın çünkü hemen kızarabiliyor. Evet, mis gibi kat kat lezzetli mi lezzetli artık yemeğe hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Umarım videomda sizlere faydalı olabilmişimdir. Bir kusurumuz olduysa affola. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.